Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli birisiyle beraberiz. Benim için de çok önemli bir birliktelik bu. O zaman çift dilli yapıyorum. Her şeyi çift dilli yapıyorum. Yabancı konuklar yok. Evet. Welcome everyone. This is a very important coming together for me. Yeah. As an experience şey yap. Dalga geçiyormuş. İkimiz de trans erkek oyuncuyuz ve kendisi Ürdün'den trans aktivist, gazeteci, oyun yazarı ve tiyatrocu Raphael'le birlikteyiz. We're now together with trans male playwright Raphael from Jordan. Evet. Ve bugün de hem kendisinin yeni işi üzerine konuşacağız hem de genel olarak yaptıklarımız, nelerle uğraşıyoruz ve nelerle başa çıkıyoruz bugüne kadar meslek alanlarımızda bunun üzerine konuşmayı hedefliyoruz. We plan to talk about both his recent work and what we face together, what we are facing together and how we cope with it. Raphael, if you're ready. I'm ready. Thank you for having me. Thank you so much for Kıraathane for having me. Kıraathane'ye beni ağırladıkları için teşekkür ederim. Raphael, I would love to start with your journey, beginning of your journey. How did you start? Because I know you were also dreaming being an actor. Yes. And how did it turn out to playwriting and journalism? And well, what happened was I did want to be an actor when I was a child, but as I became a teenager, it was very difficult because I was living in Jordan, which is a very patriarchal and conservative country, and so for a girl to be on stage is a big taboo, especially in the 90s. And when I asked my father if I could study theater, he said no. Öncelikle senin başta oyuncu olmak istediğini biliyorum. O yüzden senin yolculuğun hakkında sana bir soru sormak istiyorum. Doğru, evet çocukken oyuncu olmak istiyordum. Ama Ürdün'de 90'larda böyle bir şey patriarkal bir, ataerkil bir toplumda son derece zordu. Ben de babama oyunculuk okumak istediğimi söyledim. And then for about 20 years I said, okay, I can't do theater. I wasn't allowed to do theater, so I said I'm gonna forget about theater. I'm gonna do other jobs. I worked as a school teacher. I worked as a web designer. I worked as a computer lab technician. I worked as a journalist. So for about 20 years I tried to put it out of my mind, Olmayacağına karar verdikten sonra da 20 yıl boyunca bu tiyatro meselesini aklımdan çıkardım. Bambaşka meslekler yaptım. Öğretmenlik yaptım, işte web tasarımı yaptım. And then it was haunting me. I could never be happy. I always had an identity crisis. I felt I was still acting. I was acting like I was a web designer. I was acting like I was, a school teacher. It was like acting but without the theater, and I was unhappy. So I decided I was gonna do it, even though I didn't have the training. I didn't have the support. Also, I was transgender. I was still a girl back then, and so I was struggling with that. So I decided, despite all of these things, I was going to try to do it anyway, somehow. I didn't know how. Ama rol yaptığımı fark ettim. Öğretmenken de rol yapıyordum. Web tasarımcısıyken de bir şekilde rol yapıyordum ve tiyatro bir şekilde her zaman gölgesi üzerimdeydi. O yüzden sonunda bu kimlik krizinin ötesine geçip tiyatroyu eğitimini almamış da olsam yapmaya karar verdim. Bu sırada henüz kadındım ve bu da benim için bir meseleydi ama tiyatroyla uğraşmaya karar verdim. And so I became a stagiaire, or I did an internship with a director, a theater director. Bir tiyatro yönetmeniyle staj yapmaya başladım. And then after 5 years of doing that, it was time for me to direct a play. 5 yıl stajdan sonra artık bir oyun yönetme vaktim gelmişti. And I couldn't, I was then the gender crisis was very strong at that point, and
and then I said, okay, what play am I going to direct? And it was all the plays that were there didn't represent me, you know. Bu sırada içinde bulunduğum toplumsal cinsiyet krizi zirvesindeydi ve yönetebileceğim hiçbir oyun bana uygun değildi. Yeah. So I was working as a journalist, and I'm naturally a very curious person. So I decided I was gonna have to write this play because it didn't exist. I wanted something that looked like me and my friends. We were trans, we were queer, and so I wrote the play. Gazeteciydim. Doğal olarak da doğam itibariyle de meraklı birisiydim ve şuna karar verdim. Yöneteceğim oyunu kendim yazacaktım. Transtım, queer'dım ve buna uygun bir oyun yazacaktım. Yeah. So I went to my trans and queer friends and I said, "Hey, I want to write a play about you. Tell me your story." O yüzden trans queer arkadaşlarıma gittim ve sizin hakkınızda, bizim hakkımızda bir oyun yazacağım. Bana hikayelerinizi anlatın dedim. And then one thing led to another, and suddenly I became a playwright. I had not planned this at all. Here I am. What happened? Olaylar böylece gelişti ve ben bir tiyatro yazarı, bir oyun yazarı oluverdim. So that's böyle planlanmamıştı. That's how it started. Böyle başladı. It's no matter where I go. You mentioned, right? Well, yeah, no matter where I go was one, but She He Me is the main one, and She He Me is a play about 3 trans characters. They're Arab and Muslim, and one is Algerian, one is Lebanese, and one is Jordanian. The characters. Bu oyunlardan bir tanesi She He Me'di. İngilizce ismini söylüyorum tam anlaşılsın diye. Biri Lübnanlı, biri Algeria, biri Cezayirli, and Jordan. Biri de Ürdünlüydü. Yeah. Üç ayrı karakterin etrafında dönen bir oyun. And it's the first play. Yes, yes. It's also, yes. You don't mention that, but it's something important. Yeah, it's the first transgender Arab play. Arapça yazılmış ilk trans oyun. And I also wrote a play about queer women. And I was living in Beirut at the time. O zamanlar Beyrut'ta yaşıyordum ve queer kadınlar hakkında da bir oyun yazdım. And we wrote about our experiences in the city of Beirut and also in the queer community of Beirut. Beyrut şehrindeki ve Beyrut'un queer topluluğu içerisindeki deneyimlerimiz hakkında yazdım. For example, in the play called No Matter Where I Go, there was, for example, a lesbian woman who wore a hijab, and so she talked, for example, about how queer women in Beirut said you can't be a lesbian because you wear a hijab and you're not really queer. So there was some issues like that. So I was writing about things that I was surrounded with. No Matter Where I Go, nereye gidersem gideyim başlıklı oyununda da Beyrut'taki queer bir kadın karakter vardı. Başörtüsü taktığı için, hicap taktığı için ona queer olamayacağı söyleniyordu. Bu oyunda onun hikayesi anlatılıyordu. Yani kendi hikayelerimizi anlatıyorduk. And also it's a great story. And also if we come to what is queer theater? I mean, as naturally and normally theater must be queer anyways, but the people take it out and make it normative in like everything they do. For you, what is it? Harika bir hikaye. Sana şunu sormak istiyorum. Queer tiyatro nedir? Tiyatronun kendisi queer ama insanlar bunu normatifleştiriyor. Senin görüşün nedir? Queer tiyatro nedir? For me, it's a bit redundant to say queer theater. Benim için iki kelimeyi peş peşe kullanıp queer tiyatro demek bence fazla tekrar, boşuna tekrar. And this is exactly the subject of a new performance that I'm working on now. Bu aynı zamanda şu anda üzerinde çalıştığım yeni performansın, yeni oyunun konusu. And Mirto Stampoulou is the designer on the show. She's there in the audience. Mirto Stampoulou bu oyunun tasarımcısı. Burada izleyiciler arasında. And the show is we're going to do a version of it at Pera Museum on Saturday. Cumartesi günü Pera Müzesi'nde bunu sahneleyeceğiz. And this show talks about how theater in ancient times, in ancient Greece and Egypt was actually queer, and over history, straight and cis people took it away from us. Bu oyun şundan bahsediyor. Antik dönemde, antik Yunan'da tiyatro queer'di ama
tarih ilerledikçe heteroseksüel insanlar, cis insanlar bu özelliği tiyatrodan aldılar. So to answer your question, theater is at the very root of itself is queer. It's a queer transgender ritual. It's never been cis. It's never been straight. Sorunun cevabı olarak da tiyatro özünde trans, özünde queer ve hiçbir zaman bunun aksi olmadı. And the reason that I wrote it was because I was trying to I'm a trans queer person trying to make theater, and all the theaters around me were saying we're going to include trans people, we're going to make our ensemble diverse. Go ahead. Yazma sebebim de şu, etrafımızdaki herkes şöyle şeyler diyordu. Biz trans bireyleri dahil edeceğiz, biz işte çeşitlilik sağlayacağız. And of course, this is very tokenizing, and I wanted to get revenge. Bu tabii insanları veya grupları kutulara oturtmak anlamına geliyor ve ben intikam almak istiyorum. So yeah. Thanks. Yeah. No problem. That's why I also wanted to came to that point, because also about your new work, I was also, when I experienced the queer theater, not the theater, I faced the transphobia while in the ancient Greek play. It was a Greek play. It was Dionysos play. It was allowed to do anything actually, but they made me want to wear skirts, and then that's why I had distance with theater after that. But what you search for now is Dionysos came from you are making it different, but it was not like that, and this makes it also very interesting for me and for the also audience will be, because you came from the roots and you show it to how it was. It's really. Ben de bir antik Yunan oyunu sahnelemek istedim ama sahnelerken transfobiyle karşı karşıya kaldım. Yeah, in summary, yes. Rest is not important. Ama şimdi sen de işin köküne dönerek, Yunan'a dönerek bunu kendi oyununda uyguluyorsun. I'm sorry that you had to go through that. No, it's okay. It's okay. No, I'm sorry we had that, but it's okay. This is what makes us stronger and makes us to create our own work, as we talked before today. Bizi güçlendiren bu ve kendi yapıtlarımızı, kendi eserlerimizi yaratmamızı sağlayan da bu. Exactly. Yeah. And also I want to go with more the new play that you have about the documentary theater, which is really maybe the best form to deliver the idea, to deliver our thoughts or our angle maybe. And yeni oyunundan bahsetmek istiyorum ve belgesel tiyatrodan, bir yöntem olarak belgesel tiyatrodan. Bu belki bizim kendi bakışımızı, kendi bakış açımızı yansıtmak için en iyi yöntem. And you were always using the documentary theater, or for this piece specifically it needed like that? How it's delivered and how it's... It happened that I was at a theater conference, and I heard, this was in 2010 in Egypt, and there was a German dramaturg, and she was talking about the history of German theater. 2010 yılında Almanya'da Mısır'da bir Alman dramaturg tiyatrodan bahsediyordu ve belgesel tiyatro yönteminden bahsetti. And then she said, and in Germany we have something called documentary theater. Almanya'da belgesel tiyatro diye bir yöntemimiz var dedi. And I had never heard of that, and my head kind of exploded. Ben o güne kadar bunu duymamıştım ve bir anda kafam patladı. Gerçekten bu benim için büyük bir aydınlanma oldu. Because at the time I was living in Beirut, and the only plays that we saw on stage were by dead white cis men. O zaman ben Beyrut'ta yaşıyordum ve sahnede gördüğüm bütün oyunlar artık hayatta olmayan beyaz cis bireyler tarafından yazılmıştı. They did like Heiner Müller, they did Eugene Ionesco, all of these people. Heiner Müller, Ionesco, bu erkeklerin oyunları sahneye konuldu. And that was at the time where I was having a crisis about which play to direct, and so when she said that, I said, well, maybe I can write the play. I don't have to look for an existing one. I didn't know that you could just take somebody's story and put it on stage. I thought you had to imagine it and make it up.
O zaman da anladım ki belki kendim bir oyun yaratıp sahneleyebilirim. Mevcut oyunlardan birini almama gerek yok. Yeah. Bu bir neyi sahneleyeceğim konusunda bir kriz yaşadığım dönemde. And it's and so all of my plays are documentary plays, but it can be challenging. Like you still want to have, you still want the audience to not be sure what's real and what's not, because it's not interesting for there to be no mystery in a play. Tüm oyunlarım belgesel nitelikli ama hala yine de izleyicinin bazen neyin gerçek, neyin olmadığını tam bilmesini istemeyebilirsiniz. Çünkü oyunun içinde bir gizem olmalı. You can't have a reportage. Bir röportaj niteliği taşımamalı. So it's great on one hand, but you have other challenges on the other hand. Bir yandan çok iyi bir yöntem ama bir yandan da başka zorluklar ortaya koyuyor. Perfect. And we will be seeing it on Saturday. Inshallah. Inshallah. This, I mean, Cumartesi günü sahnede. the play on Saturday is still a work in progress, and at the moment it's more like, it looks like a lecture performance. Cumartesi günü sahnelenecek oyun henüz daha tamamlanmış bir yapıt değil, gelişmekte olan bir yapıt. Ve şu anda daha çok bir sunulma benziyor, bir derse benziyor. But it's based on a true story. Ama gerçek bir hikayeye dayalı. Yeah. And I was going more like maybe we go with your plays. How you go the auditions? How you select your actors? Oh. Oyuncuları nasıl seçiyorsun? For example, in June of this year, I'll be directing She He Me, which is the play about 3 trans Arabs in New York City. Bu sene Haziran ayında New York'ta She He Me adlı oyunu yöneteceğim. And the question, you know, they wrote to me from the States and they said, which actors do you want? Amerika'dan bana yazıp sordular işte hangi oyuncuları istiyorsun diye. And nowadays, I mean, it's very sensitive. We can't, you know, do we have a cis actor playing a trans person? No, I mean, why? Because there's so many trans actors who want to have a job, you know. Bugünlerde bu hassas bir konu. Cis bir bireyin trans bir rolü oynamasını istiyor muyuz? Hayır, çünkü işsiz ve iş arayan bir sürü trans oyuncu var. And then you have to ask, okay, but we didn't find a trans Algerian woman. Can we have a trans Iranian woman? O zaman da şöyle sorunlar ortaya çıkıyor. Trans Cezayirli kadın bulamadık. İşte trans İranlı kadın olur mu? And then maybe sometimes you'll find a trans actor and there might not be a great actor. Ama bazen de trans people can make mistakes. You know? Sometimes. No, it's rare. It's very rare. I'm kidding. We don't. Bir trans oyuncu bulduğunuzda o trans oyuncu da o kadar iyi olmayabilir. Translar da hata yapar, nadir de olsa. But so this, I mean, there's a big question now about representation and if trans and cis people can act in each other's parts. And you know, I hear the argument a lot, like, well, this is the whole point of theater is that we have people playing other people. Büyük bir temsiliyet sorunu var. İşte translar, cisler trans rolünü oynayabilir mi? İşte bazıları da diyor ki şu argümanla karşımıza çıkıyorlar. Diyorlar ki tiyatro zaten birisinin bir diğerinin rolünü yapmasıyla ilgili. How do you feel about it? In ideal world, yeah, it's right. That's exactly. But That's my answer. Ideal world. So. That's exactly. İdeal dünyada bu argüman geçerli. There's a huge gap, inequality, fırsat eşitsizliği. Çok büyük bir fırsat eşitsizliği, çok büyük bir uçurum var fırsat eşitsizliği. Yeah, between our, That's exactly. as we talked before, their experience and our experience. So, Türkçeden Türkçe İyice şaşırdım. There will be so in ideal world it should be like this. Who fits the role best? Yeah. It should be go with it, but no, we have to prioritize trans people, queer people first to get the job. So just go ahead. İdeal dünyada tabii role en uygun kişiyi seçerdik ama bizim öncelik tanımamız lazım. Trans bireylere, queer bireylere bu dünyada. Yeah, for example, in Germany the unemployment rate of trans people is 40%. Almanya'da trans bireylerin işsizlik oranı %40. So why should cis people get
acting jobs as trans They get people. everything. They get everything, you know. Dolayısıyla neden bu rolleri cis bireyler alsın? And Zaten also- her şeyi onlar alıyorlar. Also, there's a very few trans people who get to play cis people. It's always they're playing our roles, you know. Ve çok az trans oyuncu cis rolleri oynayabiliyor. Genellikle tam tersi oluyor. But we are coming for them. We're coming. We will Not take yet. them as well. Yeah. Ama geliyoruz o roller için. Onları alacağız. Yeah. I mean, one time there, when they did Chihimi in Vienna and Austria, we had a cisgender director, and he wanted to put a cis man in the trans woman's role. She's the trans Algerian role. Viyana'da, Avusturya'da Viyana'da Şihimi sahnelenmişti. Orada bir cis yönetmen trans Cezayirli kadın rolüne bir cis kadın. Erkeği. Cis man, right? Cis man. Cis man, yeah. Cis erkeği oynatmak istemişti. And he said, "Oh, he's very good. He can act like a woman." And I kind of lost my mind. Çok iyidir, çok iyi oynar falan demişti. Ben de aklımı kaçırıyordum. Yeah. So I said, "No, this was a red line for me." Bu benim için bir kırmızı çizgiydi. And I said, "Find me a trans woman, and then if you cannot find a trans woman in all of Vienna, at least have a cisgender woman." Bana bir trans kadın bulun. Viyana'nın, koskoca Viyana'da bir tane trans kadın bulamıyorsanız da Yeah. o zaman bir cis kadın. So those are the kinds of issues that we Yeah. deal with. Yeah. Bu tür meselelerle, bu tür konularla uğraştık. And at that point, maybe we can go with Yeah. those stories. I guess there might be some questions pops up. People would go together maybe afterwards. What do you think, Raphael? Sure. Sorular. Evet, belki sorularımız olursa birlikte akabiliriz bundan sonrasında. Hemen çalışkan öğrenci. Şeyi merak ediyorum yani Raphael'le daha önceki konuşmalarımızdan şu an Berlin'de yaşıyor ve baktığımızda Berlin işte çok daha özgür, çok daha kapsayıcı bir yer olmasına rağmen Berlin'de bile Arap trans bir sanatçı olarak zorluklar yaşadığını ve kendi komünitesini bulmakta zorlandığını biliyorum. Birazcık Berlin'deki deneyimlerini de duymak isterim ben aslında Raphael'in. I know that Raphael now lives in Berlin, and Berlin is known to be an open, inclusive city. But I would nevertheless like to hear Raphael's experiences in Berlin as a trans Arab individual. I mean, it's complicated, Karmaşık. and especially nowadays, Özellikle bugün. with the war in the Middle East, in Palestine, it's very hard to be an Arab in general in Germany. It's not. Orta Doğu'daki, Filistin'deki savaştan sonra Arap olmak Almanya'da çok zor. But I'm curious which angle you meant specifically. Ama özellikle hangi açıdan sorduğunu merak ettim. Tiyatroda bir trans komünite bulmak, trans temsilinin olması açısından sadece bir Araplıktan da bahsetmiyorum. Yani transların kendilerine kurabildikleri bir alan var mı? Üretebildikleri bir alan var mı? Aslında tiyatro özelinde birazcık daha. Specifically in the field of theater, in terms of the trans community and trans representation in the field of theater. I've seen I've been to some German shows. I saw a trans person one time in Germany. Almanya'da birçok oyuna gittim, birçok performansa gittim. Sadece bir kere bir trans birey gördüm. In terms of doing theater, if you didn't study in Germany and you didn't go, into their system from a young age, it's very hard for me as a migrant coming in my 40s to enter the German theater establishment. I mean, it's almost impossible. You have to be in their stream from a long time. You have to speak their language very well. You have to know the right people. So. En başlangıcından beri Almanya'daki sistemin içinde yetişmediyseniz, orada eğitim görmediyseniz, Almancayı çok iyi bilmiyorsanız, sisteme dahil olmanız, bu yapıya dahil olmanız çok zor.
benim bir göçmen olarak bu yapıya, bu sisteme dahil olmam çok zor. And then, for example, when I first sent Shihimi to different publishers in Germany, one of them, they wrote back and they said, we can't publish your play because German theater ensembles don't have many people of color, and they especially do not have queer and trans people of color, so we can't publish your play. Shihimi adlı oyunumu bir Almanya'da bir yayıncıya gönderdiğimde aldığım cevap şuydu. Bizde farklı cilt renklerinden oyuncu çok yok. Öyle söylüyor yani. Ve queer ve trans birey de çok yok. Dolayısıyla bu oyunun karşılığı yok. So Kitabı sonradan neresi bastı peki, onu da merak ediyorum. Who published the book later? So now I have an agent representing me in Germany, and she's trying very hard to share this play with German theaters. But again, they're very insular. They stay, they have their own actors, they have their own kind of cliques, and it's not very welcoming to the independent scene, Şimdi Almanya'da beni temsil eden bir temsilcim, ajanım, menajerim var. O bu oyunun sahnelenmesi ve yayınlanması için çabalıyor ama yapı, farklı klikler var, farklı çevreler var ve dışarıdan birisinin girmesine, nüfuz etmesine izin vermiyorlar. And for example, like one dramaturg came to me, she said, I would love to have your play, but we have very few people of color in our ensemble, and we don't have any trans actors. Our theater doesn't have a budget to bring other actors. So there's a lot of complex issues surrounding it. Even if they want to stage it, it can be complicated. Bir dramaturg bana gelerek senin oyununu sahnelemeyi çok isterdim. Ama bizde farklı ırklardan oyuncu çok az. Queer trans oyuncu çok az. O yüzden bunları dışarıdan getirtecek, ülke dışından getirtecek bütçemiz de yok. O yüzden sahnelemem çok zor olur dedi. Dolayısıyla karmaşık bir meseleler bütünüyle karşı karşıya, istese bile. Evet, başka bir soru mu? Evet, buyurunuz. Ya ben sormak istedim. Tiyatronun queer olduğu söyledi. You said that theater was queer. Ama şöyle baktığımızda antik Yunan tragedyalarına falan baktığımızda biraz da Shakespeare'e doğru geldiğimizde gayet de heteroseksist bir dil var. But when we look at the tragedies in ancient Greece, or even if we come to Shakespeare, we observe quite a heterosexist language. Acaba o dönem belli bir dönemin söylediği şey belli bir dönemin kapsıyor, yoksa işte antik Yunan'dan günümüze kadar hepsinin queer olduğunu düşünüyorum. So does your idea involve a specific period in history, or does it include the entire history of theater? For me, I mean, and I've been having conversations about this with my friends. I think the period, especially when Shakespeare starts, is when it gets stolen from us. So when I say that it got stolen from us, it started exactly at the time of Shakespeare. Arkadaşlarımla da bu konuyu çok sık tartışıyorum. Bence tam da bizden tiyatronun çalındığı zaman Shakespeare'in çağı. O çağda bizden tiyatro çalınmaya başladı. And this is the subject of the following play. Sıradaki oyunumun da konusu bu zaten. But the examples that I'm thinking of are the ones exactly before Shakespeare in the Middle Ages in Europe. Dediğim argümana örnek olarak düşündüklerim ise Shakespeare'den hemen önceki Orta Çağ'da Avrupa'da sahnelenen oyunlar. But if you look, like from my culture and the Arab culture, even the actors were called mukhannathun, and mukhannathun in Arabic means queers, and that's what the alternative name for actors in the Arabic language in the medieval time was queer. Ama kendi kültürüme, Arap kültürüne baktığımızda bizde oyunculara verilen isim it's like an effeminate man, a man who's efemine bir erkek, yani queer.
Yani oyuncu kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılan kelime bu. Yes, and the practice of theater itself in ancient Greece happened in the context of queerness, and I don't want to give away too much if you're coming to the show, but it was the whole culture around theater was completely queer and trans. Antik Yunan'da bütün tiyatro deneyimi zaten bir trans ortamda gerçekleşiyordu. Oyuna gelecekler için fazla ipucu vermek istemiyorum ama içinde gerçekleştiği bütün ortam bir trans queer ortamdı. And of course, ancient Greece was not a perfect place. It did have a lot of heterosexuality. It was very patriarchal, and women had a very difficult situation. Tabii ki Antik Yunan'da mükemmel bir yer değildi. And that does appear in Greek text in the plays themselves. Patriarkal, ataerkil bir toplumdu, kadınlara çok az yer veriliyordu ve tabii bu da metnin içerisinde yer alıyor. And a lot of the plays about the god of theater, which I'll talk about on Saturday. Tiyatro tanrısı hakkındaki birçok oyun, cumartesi günü de bundan bahsedeceğim. Have disappeared. They were lost. Kaybolmuş. Bunlar kaybedilmiş. So we don't hear about the whole aspect of the queerness of ancient Greek theater as we should. Dolayısıyla Antik Yunan'daki tiyatronun queerliği hakkında aslında duymamız gereken kadar çok şeyi duyamıyoruz. Çünkü bu metinler elimizde değil. We hear about plays taken out of this context by, even now when I talk to historians of ancient Greece, they're cis and they're straight, and they frame the theater that way, and they don't even want to engage with me. Antik Yunan tiyatrosunun tarihini yazanlar da heteroseksüel, cis bireyler oldukları için, cis tarihçiler oldukları için bu da durumu belirliyor. Ben onlarla konuşmaya çalıştığımda onlar benimle konuşmayı reddediyorlar. That's why trans writers and writers very important to leave the documents like that because it's disappearing obviously from the old times. Trans yazarların da tiyatronun tarihini yazması bu yüzden önemli. Yoksa aksi takdirde kaybolacak. Yeah. Başka sorumuz var mıdır? Nacizane bir şey merak ettim. Yanlış anlaşılmayacaksa tiyatroda trans bireylerin trans oyuncular tarafından temsil edilmesini önemli olduğunu söylediniz. Ben de katılıyorum ona. Ama mesela edebiyatta da böyle bir gereklilik var mı? Türkiye'de zaten öyle bir şey yok da özellikle gençler için trans bireylerden bahsetmek ya da LGBT'yi mesele etmek için de yani cis bir birey bunu yapmamalı mı mesela? Soramadım ama. You said that in theater trans roles should be played by trans individuals. Mm-hmm. Would you think that the same goes for literature? Would you think that a cis writer can write about trans characters or LGBTI characters, or would you think that would be inappropriate? I would love to hear yours and then I'll I was thinking they do it anyways. That's what you say. Zaten yapıyorlar. Bence yani to me yes they do it anyway but I get bored to hear from them. Zaten yapıyorlar ama onların and I want to duymaktan hear sıkılıyorum. more about from us from our experience from the right angle because it's not for me it's not feeling all the things inside me when I hear or read if he or she writes about my story I don't feel like they catch the whole. Maybe they can, but I don't. Heteroseksüel bir yazar benim deneyimimi anlattığında bütün kapsamını, tamamını yakaladığını düşünmüyorum. Cis heteroseksüel bir yazar da evet. I don't know. I have read, for example, Jeffrey Eugenides wrote a book called Middlesex, which was one of the first accounts that I heard, read about a trans person. Türkçe'de çevrildi. Translated into Turkish as well. Jeffrey Eugenides'in
Neydi kitabın ismi? Middlesex. Öyle mi çevrildi? Yeah. Onu okudum. What do you think? And I mean, I was younger at the time, and I wasn't convinced either. I mean, it's a great book, and for me, it's can white people write about black lives? Like it's our Can write about how? What do you think? What do you think? I want to hear what you think. O zaman kitabı beğenmiştim ama ikna olmamıştım. İyi bir kitap olduğunu düşünmüştüm ama beni ikna etmemişti. Yani meseleyi iyi anlatabileceğini düşünüyorsa bence cis ya da değil fark etmez diye düşünüyorum ama yani haddini bildiği bir yerden, hani bildiği bir konuysa bence yazmalı. Bilmek için trans olmak, katil olmak, erkek olmak gerekmiyor. Yıllardır erkekler kadınları yazıyorlar mesela aşkımızı, her şeyimizi yaza yaza bitiremediler. Ben de merak ettim çünkü susayım mı? Ama sen de Amacı amacı da erkeklerin kadınları yazıyor olması konusunda. O konuda rahatsız hissediyorum kendimi. İşte aynı şey. Aynı şey. If a writer, Herkes bildiği şeyi mi yazacak? Hayır. Ama orada yöntem de bence biraz. if a Mesela writer feels she is competent about the filmlerde subject, de sinema she should dünyasında write da. about it. Because people write about trans people write about all the experiences they have. So, but should we know our limit when we do this? Is the point, I think. Mesela John Boyne böyle bir roman yazdı. Abimin adı, kadın adı kullanarak. John Boyne'un bütün kitapları Türkçe'ye çevrildiği ve çok güzel sattığı halde o kitap yayınlanmadı. John Boyne bildiğim kadarıyla hetero. Ama çok da güzel yazdı. Çok da ilham verici bir kitap. Keşke Türkiye'de de yayınlansaydı tabii. All the other novels, are they novels? John Boyne. By John Boyne have been published in Turkish, except for one, which is about A boy who feels like a girl and fight for it. Trans woman. And it's a very inspiring novel, but it's not published in Turkish. And I don't think it's going to be published in Turkish. Well, Yes. to me, to cis men especially, they find it juicy. The story is juicy for them, and this is also something to get prize, especially in cinema. They love a lot to tell transgender stories. But in that conflict, I don't say no one do the cinema about trans people. I'm not like that. But we have to see how they work it out behind the camera and behind the story, how they do it as a men angle, if it's, or they work with the trans people to make it out. So that kind of maybe dynamics we have to also watch, I can say. bazı yazarlar, romancılar ama özellikle de sinemada trans roller filmi biraz daha cazip kıldığı için, hikayeleri daha cazip kıldığı için bunları dahil ediyorlar. Ama sürecin nasıl işlediğine bakmamız lazım. Trans oyuncuları dahil ediyorlar mı? Filmin dinamiği nasıl işliyor? Bütün bunların dahil edilmesi lazım. Hilton Els actually wrote about this, specifically in terms of cinema, in defense of directors and writers who have made films about queer life. I don't, it's on the New Yorker, so you can read it, but there's some kind of an awareness and presence that needs to be had, which what you said, like, do we know our own limitations when we're doing it? But it is possible, and I would agree with his he says that we can. Yeah, he actually mentions very specific films who have done that successfully, as opposed to queer filmmakers who didn't do it successfully. So anyway, it's a New Yorker article. It's out there to be read, but I think it's possible with the right collaboration, the right love, and the right set of questions. Like why am I as a cis person going to write about trans people? Like why? Like that question for me is important. And again, like I think I don't think we should always write about what we know. That's very boring, and it's a very difficult, and it's a great question to ask, and it's tricky, But there is something about... Shall I do a bit of translation? Belli bir farkındalık gerekli. Belki de işte insanın haddini bilmesi gerekli. I missed the name of the writer. Hilton Els. Hilton Els.
Ve şunu da söyleyerek belli queer yönetmenlerin veya yazarların aynı şeyi denediklerinde başarısız da olabileceklerini söyledi. Bunun üzerine Raphael dedi ki insan her zaman bildiğini de yazmamalı. Bu bazen sıkıcıdır. I should add, he's a black queer, right? And so one of the arguments is exactly that sometimes an outside perspective, I could, for example, mention a Spanish woman who wrote the most brilliant account of post-war Yugoslavia that I have ever read, because she had a distance, because she wasn't within it. Yes. So you know there are exceptions. I think we're especially sensitive as trans people because we have not been allowed to narrate our own stories and represent our own bodies. I think it's still a very, very sensitive period for us, and so maybe in 10 years it will be different. I don't know, but bizim için şu anda hassas bir dönem olabilir. Çünkü henüz kendi deneyimlerimizi, kendi bedenimizi, kendi hareketimizi temsil edecek durumumuz yok ama belki 10 yıl sonra başka türlü düşüneceğiz bu konuda. Başka sorusu olan var mıdır acaba? Any question or any open topic to discuss? Buyurunuz lütfen. Filistin'deki katliamla ilgili Almanya'da sanatçıları Almanya'yı boykot etmeye dair bir çağrı var. There is an invitation to artists to boycott to boycott the German culture industry because of the massacres in Palestine. Ve belli ki Almanya'da yaşayan Arap ve Müslüman sanatçıları çok zor bir süreç bekliyor. And it is clear that the Arab and Muslim artists in Germany are going to face a very difficult period. Aynı zamanda bu boykotu karşılamakta zorlanacak sanatçılar için bir fon da oluşturuluyor. A fund will be created for the artists who will become involved in this boycott. Yani süreçle ilgili endişeleri var mı? Almanya'da yaşamakla ilgili gelecek planlarında ne var? What are your concerns about the upcoming period and about living in Germany? I mean, I've been telling my friends, I mean, ever since this started, every day, then it's something worse happens, something more absurd, something more crazy, something more racist, something unbelievable. Like it just keeps getting crazier and crazier every day. Bu süreç başladığından beri her şey her gün daha kötü oluyor, daha çılgın oluyor. Her gün daha ırkçı, daha fena, daha beklenmedik, daha şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyoruz. And I think a lot of us feel very betrayed. Çoğumuz da çok ileri derecede ihanete uğramış hissediyoruz kendimizi. I don't see how we can go back to what we had before. Daha önceden olduğumuz duruma geri dönebileceğimizi sanmıyorum. And also, I mean, boycotting, as you were mentioning, it costs money. Like, who can afford to boycott and who can't? Who's a bigger name than others? So that's yeah. Sizin dediğiniz gibi boykot denen şeyin de bir maddi tarafı var. Zenginler mi boykot yapacak yoksa parası olmayanlar nasıl yapacak? So her question was what are your concerns? My concerns is that that we feel the artists of color feel a deep sense of betrayal by either words of support for an apartheid regime or for a complete silence about a genocide happening. So biz farklı ten renginden sanatçılar çok zor bir tercihle karşı karşıya bırakılıyoruz. Ya ırkçı bir rejime, bir apartheid rejimine destek ya da mutlak sessizlik. Bu bize sunulan ihtimaller bunlar. And even in the Arab neighborhoods and the Turkish neighborhoods, the immigrant neighborhoods, the presence of the police, they're bringing dogs to the protest. They're grabbing protesters, covering their eyes. They're 30% of those being arrested and cancelled are Jewish artists and Jewish protesters. Arap mahallelerinde, Türk mahallelerinde, göçmen mahallelerinde polis mevcudiyeti çok arttı. Polis köpeklerle geliyor. Bir baskı var ama tutuklanan, gözaltına alınan insanların %30'u da
Yahudi eylemciler. Yani bu olup bitene karşı çıkan Yahudi eylemciler. It seems very dark what's coming. It's already here. It's not even coming. It's here. Yeah. Yaklaşan dönem çok karanlık. Hatta yaklaşan demeye bile gerek yok. Şu anda bile çok karanlık bir dönem. Keep me in Turkey. Are you sure? They're asking about there's funding about cultural stuff to work and to sporting. Is it reachable or do you? I haven't heard of that. I mean, I think you can. What I've seen is that you can write to them and say, my gig, my DJ gig got cancelled. Can you, or I want to not play in this thing. Can you give me money instead of what I would get paid? I think there is something small there, but it's not easily accessible. It's still. Bu fonla ilgili olarak da mesela benim şurada işte DJ'lik yapmam engellendi, o alacağım parayı verir misiniz veya ben şu mekanda çalmak istemiyorum, bana o parayı verebilir misiniz gibi şeyler talep etmek mümkün ama bu çok kolay erişilebilir bir fon değil. Başka var mıdır sorunuz? Buyurun. Cumartesi günkü oyunla ilgili bir soru olacak. About the play on Saturday, the performance. Tiyatronun tam bitmediği ve böyle taslak halini sunulacağını söylemişti ya. You said it was a work in progress. Yeah. Bu acaba trans bir tiyatro oluşuyla mı paralel çalışıyor? Yani bu bitmemek üzere tasarlanan bir oyun mu yoksa bir noktada biteceğini düşünüyor mu? Is the fact that it's not finished related to the fact that this is a trans play? Will it never be finished? We can do everything we want, then we can call it. Or will it ever be finished one day? Will it ever finish transitioning? No, the fact that it's not. Well, maybe It's a good idea, maybe. It's we're working on finishing it in the fall. Sonbahara kadar bitirmeyi düşünmeye çalışıyoruz. Yeah. I don't know if I answered their question. Yeah. Yeah. I have a related question. Yeah. Like, how does the queerness or transness of the work outside of an identity affect your form or your process or your relationships that form? Like, kind of how does it outside just but outside the theme or the story? How does a queer play kind of happen? What is the queer in that play of yours? Queerlik, translık oyunun konusu dışında, performansın konusu dışındaki süreçleri nasıl belirliyor, nasıl etkiliyor? Well, funny you should ask. Sitting behind you is Ruth Ellen McCarthy, and Ruth is the founder of a very wonderful queer festival in Ireland, and sormuş olman ilginç. Arkanda oturan Ruth Ellen McCarthy, İrlanda'da çok harika bir queer festivalin kurucusu. And Ruth, when I've been talking about this research that I'm doing for many years, and Ruth has always stayed in touch, and finally she told me, I want to support you and I'm going to give you a commission to show this research that you have done, and that was last year in Belfast in Northern Ireland. Ruth yıllardır benim yaptığım çalışmaları takip ediyor, destekliyor ve en sonunda işte bu çalışmamla ilgili olarak geçen sene Belfast'ta bu oyunu destekleyeceğini söyledi. Bu oyuna bir destek vereceğini söyledi. So this is a kind of we were talking about that this morning, a kind of queer kinship that has been a great gift in my life. Dolayısıyla burada bir queer akrabalıktan bahsediyoruz. Bu da benim hayatımda büyük bir hediye, büyük bir armağan oldu. And when I went to perform it there in November, I found like a little oasis of queerness and queer arts and queer support and queer parties. Kasım'da sahneye koymak üzere Belfast'a gittiğimde orada bir vahayla karşılaştım. İşte bir queer çevre, queer partiler, queer tiyatro bir vahayla karşılaştım. And so without this kind of queer family,
I wouldn't know. I mean, I'm living in Germany. Nobody cares about my play. So without my queer family, I would have never been able to come here and meet Cecile there also and have it, bring it here. It's like Cecile is also a part of this queer family, and so one family linked to another, and here we are. Bu queer aile olmadan bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Neticede Almanya'da yaşayan yalnız birisiyim. Seçil de bu queer ailenin bir parçası. Bir queer aile, diğer bir queer aileyle bir araya geliyor ve bu oluşuyor. And also, Raphael, if you don't mind me just adding to that question, maybe to elaborate. Yeah. Is the process, I think the process of how the play developed from like a lecture and like meeting Myrto, and Yeah. I think that's very clear as well. If you want to talk a little bit about that, just the form of it. The form of it. And who is now on stage in comparison to. Oyunun bir sunumdan başlayarak gelişmesi de, Myrto'nun dahil olması da kendi içerisinde queer bir özellik taşıyor. Belki onunla ilgili konuşmak istersin. Another part of my queer family is a dear friend of mine in Berlin, and I told her I need to find a great Greek designer to work with for this play. Queer ailemin bir diğer üyesi, Berlin'deki bir arkadaşım, bu oyun için çok iyi bir Yunan tasarımcıya ihtiyacım var dediğimde. So she said you have to work with Myrto, Myrto ile çalışman who's lazım also demişti. sitting behind you. O da hemen arkanızda. And so I went to Greece, and Myrto and we clicked immediately, and we traveled around Greece to the museums and to different theaters, and I hadn't thought about it, but I guess that's maybe you want to say more about how this is a queer format. Yunanistan'a gittim ve Myrto'yla hemen çok yakın bir uyum kurduk. Birlikte müzeleri gezdik, birlikte tiyatroları gezdik. Belki sen bunun hakkında bir şey söylemek istersin. Yes, tamam. Or Myrto. Oh, Myrto. Myrto loves talking. For me, the work is very queer because it's kind of anti-formal theatre. It doesn't have the same structure or hierarchy to it. Benim için bu çok queer bir tiyatro çünkü biçimsellik karşıtı. Belli bir biçimin parçası değil. It very much, first of all, brings the audience into the conversation without being interactive in a certain specific way. İnteraktif olmadan, etkileşimli olmadan belli bir biçimde izleyiciyi oyuna kuvvetli bir şekilde dahil ediyor. But also, Myrto was, your set designer, but when she came to Belfast with you to help you set it up for 2 days, she ended up staying 2 weeks and becoming part of the show because you were that open, and most theatre companies would have gone, this is our actors, this is what it's going to look like on the stage, and that's that, and you were like, no, this is what feels like should happen. And I know that there are some straight theatre companies who might do that too, but I don't think I think the process of queering something is to allow for the non-normative. Myrto Belfast'a geldiğinde sahne tasarımcısı olarak aslında bir gün kalacaktı ama 2 hafta kaldı çünkü sen onun kalmasını istedin. Normalde başka tiyatrolar, heteroseksüel tiyatrolar bunu çok nadiren yapar çünkü herkesin görevleri bellidir. Oyuncular bunu yapar, sahne tasarımcısı bunu yapar. Böyle yapmayacak belki heteroseksüel yönetmenler de vardır ama nadirdir. Dolayısıyla senin yaptığın normatif olmayan bir yaklaşım. For me, queer theatre is not theatre that is about gay or lesbian or trans people. It's more than that. It's the form of how we make it and who we make it for. Benim için queer tiyatro, gay, lezbiyen veya trans bireyler hakkındaki tiyatro değil sadece. Tiyatroyu nasıl yaptığımızla, ne için yaptığımızla ilgili bir tiyatro. And I think that's what you do in your work. Ve senin de yapıtında bunu yaptığını düşünüyorum. Başka sorumuz yoksa var mıdır? Yok galiba. Evet, başka sorumuz yoksa toparlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. We are wrapping up. Thank you. Thank you for everyone. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.